Kırım Hanlığı 1783 senesinde Rusya İmparatorluğu tarafından ilhak edildi. Aslında bu ilhakın öncesinde yaklaşık 10 yıllık bir süre, yani Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan 1783'e kadar geçen süre içinde Kırım'da büyük bir iç savaş oldu. Tamamen Rusya tarafından provoke edilen ve muazzam bir kargaşa ortaya çıktı. Gerek bu kargaşa dönemi, gerekse ilhak ile birlikte Kırım'dan Osmanlı ülkesine çok büyük boyutlarda göçler başladı. Esasında Rusya İmparatorluğu Kırım'ı ilhak ettiğinde çok açık ve ilan edilmiş bir şekilde burayı Hristiyanlaştırmak, Slavlaştırmak maksadındaydı ve bunun için de oranın yerli halkı olan Kırım Tatarlarının oradan dışarı çıkarılması gerekiyordu. Bu bakımdan Rusya hükümeti aslında 1917'ye kadar, sonuna kadar ki müddet içinde Kırım Tatarlarının şu veya bu şekilde Kırım'ı terk etmesi için son derece istekli oldu. En azından bu göçlerden son derece memnun oldu diyebiliriz. Bu bakımdan Kırım'dan Osmanlı İmparatorluğu'na göçler 1770'lerde başladı desek yanlış olmayacak. Ve 1770'lerden 1920'lere kadar, hatta aslında bazı açılardan bakarsak 1930'lara, hatta biraz daha uzatırsak 1940'ların sonuna kadar, ama hadi Rusya İmparatorluğu, Çarlık İmparatorluğu sınırları içinde kalalım. 1910'ların sonlarına kadar, 1917'ye kadar hemen hemen her yıl, 14'e diyelim, Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar Rusya İmparatorluğu'ndan Osmanlı İmparatorluğu'na dalgalar halinde Kırım Tatar göçleri oldu. Aslında bu göçler Osmanlı İmparatorluğu'na başlayan büyük göçler dalgasının, sadece Kırım Tatarları değil, sonra Kafkasya'dan, Rumeli'nden göçlerin ilk işaretçileri oldu. Diğer göçler hem bunlardan sonra oldu, hem de mesela Kafkasya göçlerini dersek bundan dolayı oldu. Yani Kırım Hanlığı'nın ortadan kaldırılmasından dolayı oldu. Kırım Hanlığı ortadan kaldırıldığı için Rusya İmparatorluğu'nun Kafkasya'ya giden yolları da açılmış oldu. Ki Kafkasya'nın bir kısmı zaten Kırım Hanlığı topraklarıydı. Kafkas göçleri de birkaç 10 yıl sonra açıkçası başladı. Denebilir ki 1914'e kadar ki dönem içinde Kırım'dan Osmanlı İmparatorluğu'na göçün olmadığı yıl yoktur desek yanlış olmaz. Belki savaş yılları içinde. Ama şunu da söyleyelim. Her bir Osmanlı-Rus savaşı ki 1914'e kadar, 14 sonrasını da katarsak yaklaşık 6 Rus savaşı olacak. Bu ki bunlar da hemen hemen her 20 yılda bir neredeyse vaki olan Rus savaşları neticesinde Kırım'dan Osmanlı İmparatorluğu'na göçler daha hızlandı. Çünkü her bir Osmanlı-Rus savaşında Rusya İmparatorluğu Kırım Tatarlarını daha bir rahatsız edici unsur olarak gördü. Osmanlıların oradaki 5. kolu olarak gördüğü için daha büyük baskılar yaptı ve her bir Osmanlı-Rus savaşından sonra yeni bir göç dalgası başladı. Bu dalgaların en büyüğü hiç şüphesiz ki 1855-1864 arasındaki, ama özellikle 1860-61 yıllarında çok büyük yoğunluk kazanan muazzam göç dönemidir ki o dönemde Kırım'ın kuzeyindeki eski Kırım Hanlığı topraklarındaki Nogayların da dahil olmasıyla en az 300 bin kişinin Osmanlı İmparatorluğu'na gelmesi söz konusudur. Bu göç dalgalarında bazı yıllarda yüzlerle ifade edilen, bazı yıllarda demin söylediğim gibi 100 binlerle ifade edilen muhacirler geliyordu. Ama hiçbir zaman durmadı. Hatta Rusya İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Sovyet İmparatorluğu'nun kuruluşuyla birlikte dahi bu bitmedi. 1921-22 açlığında Sovyetler Birliği'nde, Sovyet Rusya'da ve 1930'lu yıllarda Stalin Türk vatandaşlığı bulunanları sınır dışı etmesiyle o yıllarda dahi devam etti. Hatta ve hatta İkinci Dünya Savaşı sırasında Kırım'ı terk etmek zorunda kalanların
Avrupa üzerinden Türkiye'ye gelişleriyle dahi 1947, 48, 49'a kadar dahi dolaylı olarak devam etmiş oldu. Kırım Tatar göçleri Osmanlı İmparatorluğu'na yapılan en büyük göçler arasındadır. Rakamları bilmek diğer göçlerde olduğu gibi şu an kesin rakamlarla ifade edebilmek imkansız. Ama tahminen 1770'lerden 1920'lere kadar 1,5-2 milyon insanın Kırım'dan Osmanlı İmparatorluğu'na geldiği yönünde ki o zamanki Osmanlı İmparatorluğu nüfusuna göre bunun ne kadar muazzam bir oran olduğu ortaya çıkar. Aynı zamanda Kırım'ın nasıl boşaltıldığı da ortaya çıkar. Bu insanlar Osmanlı toprakları içinde Rumeli'nin bugünkü Bulgaristan ve Romanya'daki Dobruca kısımlarına, bugün Anadolu ismi verilen topraklarda İç Anadolu, Batı Anadolu, aslında her yerine, Karadeniz boylarına, bugünkü Suriye topraklarına ve hatta başka yerlere de iskan edildiler. Ama asıl Anadolu ve Rumeli'ye iskan edildiler. Rumeli'ye iskan edilen Kırım Tatarları, ki 1770'lerden itibaren başlamıştı bu süreç, 93 Harbi'nde yani 1877-78 Harbi'nde bu toprakların bir kısmının, yani Bulgaristan ve Romanya topraklarının Osmanlı'nın elinden çıkmasıyla gerek hemen o sırada gerekse ondan sonraki 10 yıllar içinde tekrar Osmanlıların elinde kalan yerlere göç etmeleriyle de devam etti. Diğer Balkan topraklarının Osmanlıların elinden çıkmasıyla sonraki yıllarda Balkan Harbi'nde mesela oradakilerin tekrar göç etmesi söz konusu oldu. Yani nesiller içinde defalarca göç yaşandı. Hem Kırım'dan doğrudan Osmanlı İmparatorluğu'nda hem de bu insanların yerleştikleri Osmanlı topraklarından tekrar göç etmeleriyle. Bugün Romanya ve Bulgaristan Cumhuriyetlerinde hala bu Kırım Tatarlarından insanlar var. Bazen halk arasında şu laf kullanılır: Kırım'dan çıkıp Romanya'ya göç etti ya da Bulgaristan'a göç etti. Öyle bir şey yok tabii. Kimse Kırım'dan çıkıp Romanya'ya göç etmedi. Dobruca'ya ya da Balkan topraklarına genel olarak göç ettiler. Ama o topraklar onların göç ettikleri tarihten bazen birkaç 10 yıl içinde, bazen 15-20 yıl içinde Osmanlıların elinden çıktı ve kendilerini yeni kurulan Romanya ve Bulgaristan krallıkları için, prensliği içinde buldular. Ve bu insanların göçleri de esasen 1980'lerin sonlarına kadar, hatta 90'lara, bir açıdan bakarsanız bugüne kadar Balkan ülkelerinden Kırım Tatarlarının göçü devam etti.